Herkese merhaba. Bugün öyle bir eseri masaya yatırıyoruz ki sadece edebiyat tarihini değil, insan psikolojisine bakışımızı da kökünden değiştirmiş bir eser. Fyodor Dostoyevski'nin o meşhur Suç ve Cezası. Şimdi bu romanı tam anlamıyla anlayabilmek için önce yazarının hayatına, o inanılmaz çilesine bakmamız lazım. Çünkü Dostoyevski bu romandaki suç, yargı, ızdırap gibi temaları bizzat hem de en ağır şekilde yaşamış biri. Düşünün, ilk romanıyla müthiş bir çıkış yapıyor, sonra siyasi faaliyetleri yüzünden kendini idam mangasının karşısında buluyor. Ve tam kurşuna dizilmesine saniyeler kala af haberi geliyor. Bu sahte infaz deneyimi onu o kadar sarsıyor ki sonrası zaten malum, Sibirya'da 4 yıllık bir sürgün ve kürek mahkumiyeti. İşte bütün bu yaşadıkları, bu korkunç deneyimler Dostoyevski romanın tam kalbine o sarsıcı soruyu yerleştirmeye itiyor. Yani diyor ki, daha yüce bir amaç uğruna ahlaki çizgileri aşmak meşru sayılabilir mi? Bu öyle bir soru ki bizi alıp doğruca kahramanımızın zihninin en derinliklerine bırakıyor. Peki bu felsefi soru romanda nasıl ete kemiğe bürünüyor? İşte burada ana karakterimiz Raskolnikov'la tanışıyoruz. Kendisi St. Petersburg'da yaşayan zeki mi zeki ama bir o kadar da yoksul bir hukuk öğrencisi. Ve kafasında korkunç bir eylemi haklı çıkaracak radikal bir teori geliştiriyor. Raskolnikov'a göre dünya iki tür insandan oluşuyor. Bir yanda sıradanlar, yani onun deyişiyle yasalara uymak zorunda olan titreyen yaratıklar, diğer yanda ise olağanüstü insanlar. İşte onlar daha yüce bir amaçları varsa yasaları çiğneyebilirler, hatta kan dökebilirler. Yani bu olağanüstü insan teorisi dediği şey aslında Raskolnikov'un kendine yazdığı entelektüel bir izin belgesi. Kendi kendine diyor ki, Napolyon'a bakın, Sezar'a bakın, insanlık için ne kadar çok kan döktüler, ne kadar çok yasayı aştılar. İşte bu düşünceyle yapmayı planladığı o korkunç şeye ahlaki bir kılıf uyduruyor. Ama gelin görün ki bu büyük felsefi teorilerle yaşadığı sefil hayat arasında dağlar kadar fark var. Bir yanda Napolyon olma hayalleri kurarken diğer yanda 1 ruble için saatini rehin bırakıyor. İnsanlık adına ahlakı aşmaktan bahsederken gerçekte tabut gibi küçücük pis bir odada yaşıyor. İşte teoriyle gerçeklik arasındaki bu devasa uçurum onu o geri dönülmez eyleme doğru itiyor. Ve sonunda o adımı atıyor. Teorisini test etmek için yaşlı bir tefeciyi baltayla öldürüyor. Ama Dostoyevski'nin dehası da tam burada ortaya çıkıyor. Romanın asıl meselesi suçun kendisi değil, balta indiği anda başlayan o anlık psikolojik patlama, o anlık azap. İşte o an, acımasızca, bir saniyede. Ve o andan sonra Raskolnikov için artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Dünya onun için geri dönülmez bir şekilde değişiyor. Teorisinin ona vaat ettiği o entelektüel zaferden, o üstünlük hissinden eser yok. Hiçbiri yok. Onun yerine ne var biliyor musunuz? Eyleminin o yapış yapış, fiziksel ve zihinsel kanıtı. Gerçeğin ta kendisi. O büyük teorisi ona eylemden sonra ne yapacağını söylemiyor tabii ki. Tam bir kapana kısılmışlık hali. Kendi eylemleriyle kendini hapsetmiş durumda. Dışarısı da iğrenç, içerisi de. Tam bir araf. Ve işte romanın can alıcı noktasına geliyoruz. Raskolnikov'un asıl cezası kanunlar değil, kendi zihni. Zihni adeta bir cehenneme, bir hapishaneye dönüşüyor. Ateşler içinde yanıyor, herkesten şüpheleniyor. Korkunç bir suçluluk duygusu onu yiyip bitiriyor. O kadar ki çaldığı parayı elini bile sürmüyor. Yani Napolyon olmak isterken aslında korkudan titreyen bir enkaz haline geliyor. Peki ya soruşturma nasıl ilerliyor? İşte burası edebiyat tarihinin belki de ilk büyük psikolojik dedektiflik hikayesinin başladığı yer. Burada da iki farklı yaklaşım görüyoruz. Bir yanda bildiğimiz klasik polisler var. Ne yapıyorlar? Fiziksel kanıt arıyorlar, tanıkları dinliyorlar, hatta masum birini, boyacı Nikolay'ı şüpheli olarak tutukluyorlar. Ama diğer yanda zeki müfettiş Porfiri var. O bütün bunlarla hiç ilgilenmiyor. Onun tek bir hedefi var, Raskolnikov'un psikolojisi, onun zihni. Porfiri'nin yöntemi gerçekten inanılmaz. Raskolnikov'u doğrudan suçlamıyor, köşeye sıkıştırmıyor. Onun yerine ne yapıyor? Felsefi sohbetler açıyor, onun teorileri hakkında tartışıyor. Çünkü çok iyi biliyor ki en etkili tuzak Raskolnikov'un kendi vicdanı olacak. O vicdan eninde sonunda onu ele verecek. Raskolnikov'un zihninde kurduğu bu teorik kale, bu entelektüel yapı yıkılmaz gibi duruyor değil mi? Ama o kale mantıkla veya başka bir teoriyle değil, bambaşka bir şeyle yıkılıyor. Sevgiyle, inançla. Ve bu sevgiyle inancın romandaki adı Sonya.
Raskolnikov'un Sonya'ya çekilmesinin çok derin bir sebebi var. Çünkü Sonya, Raskolnikov'un uğruna suç işledim dediği o acı çeken insanlığın ete kemiğe bürünmüş hali. Ama arada çok temel bir fark var. Sonya bu acıya Raskolnikov'un o cani kibri olmadan sadece saf bir inançla katlanıyor. Ve romanın belki de en kilit, en sembolik anlarından birine geliyoruz. Sonya, Raskolnikov'a İncil'den ölen Lazar'ın yeniden diriltilme hikayesini okuyor. İşte bu an Raskolnikov'un zihnindeki ilk umut kıvılcımı kendisinin de bu ruhsal ölümden belki yeniden doğabileceğinin ilk işareti. Ve o büyük itiraf sonunda geliyor. Ama polise değil, Porfiriye'ye değil, Sonya'ya. Ben o gün o kadını değil kendimi öldürdüm diyor. İşte o an anlıyor ki o büyük teorisi tam bir fiyaskoydu ve işlediği suç başkasını değil en başta kendi ruhunu yok etmişti. Sonya ona iyileşmenin yolunu gösteriyor. Diyor ki gerçekten kurtulmak istiyorsan cezanı kabul etmelisin. Böylece anlıyoruz ki Raskolnikov'un kurtuluş yolu büyük fikirler ya da teoriler değil. Aksine bir dizi alçak gönüllü eylem. Önce itiraf etmek, sonra halkın önünde eğilmek ve en sonunda teslim olup acıyı kabul etmek. Ve Dostoyevski romanın sonunda bizi işte bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Asıl ceza neydi? Sibirya'daki o duvarlarla çevrili hapishane mi? Yoksa balta indiği anda başlayan o zihinsel, o vicdani azap mı? Belki de romanın bize asıl söylediği şey de bu. Gerçek hapishanede, gerçek mahkemede en başından beri Raskolnikov'un kendi zihninin içindeydi.